Hukuki Hakların programından merhaba. Bilindiği üzere koronavirüsten dolayı çalışanlar ya ücretsiz izne çıkarıldı ya da işten çıkarıldı. Koronavirüsten etkilenen sigortalı çalışanlar için işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri yapıldı. Koşulları sağlayan işçiler işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneklerini aldılar. Bu iki haktan yararlanamayan işsizler ve ücretsiz izindekiler için nakdi ücret desteği ödemelerine de medyadan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda 8 Mayıs günü başlanacağı belirtildi. Peki işsizlik maaşı kimlere verildi ve ne zaman verildi? Koronavirüs dolayısıyla işsiz kalanlardan son 3 yılda en az 600 prim günü ve son 120 gün hizmet akdi koşuluna sahip olanlar işsizlik maaşına hak kazandı. Ve başvurusunu yapmış olanlara işsizlik maaşı ödemeleri gerçekleştirildi. Peki kısa çalışma ödeneği hangi koşulları sağlayanlara ödendi? Faaliyetlerin durdurulduğu iş yerinde çalışanlardan son 3 yılda en az 450 prim günü ve son 60 gün hizmet akdi koşuluna sahip olanlara kısa çalışma ödeneği bağlandı. Peki bu iki haktan yani işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alamayan çalışanlara hangi ödemeler yapılacaktır? Biraz da buna değinelim. İşsizlik maaşı hakkından yararlanamayan işsizler ve kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayan ücretsiz izne çıkartılmış olanlar ise aylık net 1168 TL tutarındaki nakdi ücret desteğinden yararlanacaklar. Bu ödemelerin ne zaman yapılacağı 17 Nisan'dan bu yana merak konusu olmuştur. Şöyle ki 3 Mayıs tarihine kadar başvuru yapanlara nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs'ta yapılmaya başlanacaktır. Peki başvuruların hangi sürede yapılması gerekiyor? Şöyle ki 3 aylık işten çıkarma yasağı döneminde ücretsiz izne çıkartılmış olanlar iznin kullanıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na işveren tarafından bildirilecek. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği çıkmayan işçiler için Nisan ayına ait ücretsiz izinler dolayısıyla Mayıs ayının sonuna kadar başvuru yapılabilecek. İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kısa çalışma ödeneği şeklinde bildirmiş oldukları eksik prim gerekçesini pandemi ücretsiz izin olarak güncellemeleri de gerekmektedir. İşverenlerin ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, işçinin TC kimlik numarasını, İBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu başvuru ekranı üzerinden bildirmeleri gerekir. 15 Mart sonrasında işten çıkarılıp işsiz kalanların nakdi ücret desteği için kendilerinin başvuruda bulunması gerekiyor. Fakat daha önce işsizlik başvurusunda bulunmuş olanların ayrıca başvuruda bulunması gerekmiyor. Başvurduğu halde işsizlik maaşına hak kazanmamış olan kişilerin nakdi ücret desteği ödemeleri İşkur tarafından resen gerçekleştirilecektir. 15 Mart'tan sonra işsiz kaldığı halde daha önce işsizlik maaşı başvurusunda bulunmamış olanların ise eşube.işkur.gov.tr internet adresinden veya E-Devlet'ten başvuru yapmaları gerekiyor. Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağına ilişkin kanun 17 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlandığı için nakdi ücret desteği 17 Nisan'dan sonraki süreler için ödenecektir. Ve bu uygulama 17 Temmuz'a kadar sürecektir. Cumhurbaşkanı kararı ile uygulama süresi 6 aya kadar uzatılabilecek.
Uzatma kararı olmazsa nakdi ücret desteği ödemeleri 17 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek. 17 Temmuz'dan önce işe girenler veya ücretsiz izni sona ererek işbaşı yapanlar, işsiz kaldıkları veya ücretsiz izinde geçirdikleri süreler kadar ücret desteği alacaklar. Ücret desteği ödemeleri günlük 39.24 TL üzerinden yapılacak. Şöyle ki Nisan ayı için en fazla 14 günlük ödeme yapılacak. Yani 17 Nisan 30 Nisan tarihleri arasında 14 günlük nakdi ücret desteği verilecek. Peki bu destek ödemeleri nereye yatırılacaktır? Destek ödemeleri banka hesaplarına yatırılacak. 14 gün için net 545 TL ödeme yapılacak. Nakdi ücret desteğinden yararlananlar Faz 3 kapsamında 1000 liralık sosyal destek programı için de ayrıca başvurabilirler. Emekli iken çalışmaya devam edenler, işsizlik maaşından ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadıkları gibi nakdi ücret desteğinden de yararlanamayacaklar. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar da işsiz kalmışlarsa veya ücretsiz izne ayrılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorlarsa nakdi ücret desteği alabilecekler. Ücretsiz izne ayrılanların nakdi ücret desteği başvurusu bu kişileri çalıştıranlarca yapılmalıdır. Ev hizmetlerinde çalışanlara ilişkin başvurunun ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirilmesi gerekiyor. Ev hizmetlerinde çalışırken işten çıkartılmış olanlar ise kendileri başvuruda bulunacaklardır. Nakdi ücret desteğinden yararlananların genel sağlık sigortası primleri de işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Böylece ücret desteği aldıkları süre boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilecekler. Peki ücretsiz izindeki işçiyi çalıştıran işverenin durumu ne olacaktır? Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırılması halinde işverene bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecek. İşveren ayrıca işçiye verilen ücret desteğini faiziyle iade edecek. Bu programımı da burada bitiriyorum. Koronavirüs sebebiyle işsizliğin arttığı bu günlerde herkese kolaylıklar diliyorum. En yakın zamanda virüsün etkilerinin azalması ve hayatın normale dönmesi dileğiyle hoşça kalın, adalet ile kalın.